doğar doğmaz babamın elindeki el kamerasıyla babam hem beni çekiyor, elime zoom yapmış. Bu eller ne böyle, piyanist elleri bunlar demiş. Var bizde hala bu kayıt. VHS kaseti yani bu. Piyano bölümünü bitirmeden son 2 yılımda Prag Erasmus'a gittiğimde orada film müziği bestecisi olma kararı aldım. Gözlerim bağlı, ellerim kanlı, bu yollar, bu sokaklar ölülerim. Televizyon ve sinema anlamındaki ilk müziğim Çukur dizisinin müziği oldu. Oraya bir sipariş müziği besteledim. Nefesler, dolu kodesler, kavgalı kafesler. Hans Zimmer'in müzikleriyle büyüdüğüm için ve bir gün onunla çalışmak, onun olduğu bir işte olmak gibi bir hayalim vardı. Kendisinin Los Angeles'ta Bleeding Fingers diye bir şirketi var. Belgesel müziği yapan bir bestecilik grubundan bahsediyoruz. Tüm dünyada yine herhalde 10 civarı, 10-12 freelance bestecisi var. Onlardan biri de ben oldum. Bize Hans Zimmer'e gelen projelerin bazıları bizlere dağıtılıyor veya biz bir prodüksiyon müziği ayrıca besteliyoruz. Böyle bir ekibiz. Çok mutluyum tabii onlarla çalıştığım için. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Grid sunar. Bize şöyle full brass aç bakalım. Ben 1992 Ankara doğumluyum. Annem teknik ressam. Babam Tamer Aykut, Ankara Operası emekli solisti, tenor kendisi. Antalya Operası'nda kurucu müdürü. Babamın opera anıları, kulis anıları, makyaj odası vesaire gibi yerlerde böyle zıplayan, atlayan küçük bir çocuk olarak büyüdüm. Güzel bir 6-7 yıldan bahsediyorum. Eğlenceliydi yani. Tam piyano çalmak gibi değil ama hani evde duran piyanonun tuşlarına böyle rastgele basmak anlamında herhalde 7-8 yaşlarında başladım. Herhalde bir 6 ay, 1 sene falan babam ve annem tarafından böyle bir takılsın, eğlensin bakalım falan gibi bir şey. Ondan sonra gerçekten istiyor muyuz? Baba bana öğret, baba bana öğret, şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor? Bir opera sanatçısı bir piyanist gibi olmasa da piyano çalabiliyor yani sonuçta. Ve müzik bilgisi de çok üst düzey olduğu için. İlk öğretmenim de babam oldu dolayısıyla. Uzun süre konservatuara hazırladı sonra. Bütün hazırlığımızı, okul hazırlığımızı babamla birlikte evde yaptık. Zaten ondan sonra benim için her şey netleşti yani ne istediğim. Aslında bu çok enteresan bir şey. Benim doğar doğmaz babamın elindeki el kamerasıyla babam hem beni çekiyor, elime zoom yapmış. Bu eller ne böyle, piyanist elleri bunlar demiş. Var bizde hala bu kayıt. VHS kaseti yani bu. Aman geleceğin piyanisti bu eller. Geleceğin piyanisti. Şimdi oradan bağlantı kurunca babam beni zorla mı böyle bir yola götürdü diyebiliriz ama hayır öyle değil. Her şey doğal akışında gelişti. 11-12 yaşlarında orta 1'de konservatuara giriliyor Türkiye'de. Hacettepe'ye de ben de o yaşta girdim. Giriş sınavında siz bir enstrüman çalabiliyorsanız bu bir artı. O yaşlarda ben de piyano çalmak istediğim için, okula da piyano bölümünden girmek istediğim için babam beni çalıştırmıştı. Yani bir hazırlığımız vardı. Hatta ben Mozart Türk Marşı 1. bölümünü çalmıştım. Kazandım ve direkt piyano bölümüne aldılar beni. Şeref derecesiyle mezun oldum. Piyano bölümünü bitirmeden son 2 yılımda Prag Erasmus'a gittiğimde orada film müziği bestecisi olma kararı aldım. Prag'da Smetana Hall var. Orkestraların da sık sık turne için gittiği çok güzel bir konser salonudur. Orada Yüzüklerin Efendisi konseri vardı. Ben tabii ki bir Yüzüklerin Efendisi hayranıyım o döneme kadar. Fakat canlı işte 200 kişilik bir ekipten bunu dinleyince yani tüylerim diken diken olduğu bir akşamda ben böyle bir şey yapmak istiyorum demek ki gibi bir şey hissetmeye başladım. Dolayısıyla Prag'dan itibaren böyle bir şeye girdim ve dedim ki ya piyano bölümü bittikten sonra orkestra şefliği yapmak veya film müziği besteciliği okumak lazım. Türkiye'de yok. O sebeple yine kendi okuluma Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Orkestra Şefliği Master'ına girdim. En azından film müziği besteciliği okuyamıyoruz. Peki ülkede yok ama orkestra şefliğini öğrenelim, orkestrayı öğrenelim diye. Master'ına girdim. Girer girmez de Polonya'ya gittim. Polonya'da okudum. Sonra geldim bitirdim. Onu da yüksek şeref mezuniyetle bitirdim. Türkiye'ye geldikten sonra şimdi bir anda böyle ben dizi, film müziği yapacağım deyince tabii gel buyur gibi bir durum oluşmuyor her sektörde olduğu gibi. Ancak bu benim açımdan özellikle kendi arkadaşlarımın, kendi çevremin tiyatro bölümündeki oyuncu arkadaşlarım çevremden dolayı tiyatro müziği yazma konusunda bir şey gelişmeye başladı. Daha doğrusu sahne müziği diyelim buna. O yüzden bayağı oldukça fazla sahne müziği yazdım. Devlet tiyatrolarına da yazdım. Oradan güzel ödüller aldık. Hatta kendi üniversitemdeki mezuniyet oyunlarına yazdım. Dışarıdaki özel tiyatrolara
yazdım. Bu iyi bir antrenman oldu. Antrenmanların sonucunda televizyon ve sinema anlamındaki ilk müziğim Çukur dizisinin müziği oldu. Oraya bir sipariş müziği besteledim. Dolu kodesler, kavgalı kafesler, yoruldu bu adam intikam ister. Çukur'un hikayesi enteresan. Hiç olmadığım bir insan olma yolculuğu. Sonuçta bir müzik yazıyorsanız müzik yazdığınız alemi, atmosferi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bir kafede espresso içiyordum. Öyle bir arın var, öyle bir şey düşünün yani. Ve o sırada elinde kağıt kalemle sözler yazmaya çalışıyorum. Ama bilmiyorum yani. O alemi de bilmiyorum, öyle bir şey de bilmiyorum. Ama şeyi hatırlıyorum yani herhalde yaklaşık 8-10 yıl geçti. Bir kağıda şeyler yazdım. Bıçak yazdım, silah yazdım. Böyle kelimeler yazıyorum. Kavga, savaş, mahalle, işte çukur falan. Böyle sen anahtar kelimeler veriyorum kendime ya. Ne yapayım yani? Sonra böyle bunda ne yazılır acaba falan. Yani onda da yine böyle bir hafta, 2 hafta falan sadece kapanıp böyle rap dinlediğim, işte trap dinlediğim vesaire artık neyse yani o. Bir dönemdi, kendimi kapattım, karanlık bir arın o müziği yazdı. Müzik çıktıktan sonra bıraktı kendini. Tekrar aydınlık ve espresso içen kafedeki arın oldum geri. Çukur'dan sonra belgesel müzikleri yazdım. Bir şirketin 120 bölüm animasyon çizgi film müziklerini yazdım. O enteresan bir deneyimdi benim için. Çünkü daha önce bu kadar çizgi film müziği yazdım. Müzikaller besteledim. Yine Ankara Devlet Tiyatrosu için 12 Öfkeli Tiyatrosu için müzik besteledim. Sivas Devlet Tiyatrosu için Bernarda Alba müziği besteledim. Bir noktadan sonra bir şeylerin sizi durduruyor olmasından dolayı bir arayış içerisinde İngiltere fikri ortaya çıktı. Çok fazla yapmak istediğim şey var. Çok hayalim vardı. Fakat bunların hiçbiri Türkiye'den geçmiyordu. Dolayısıyla hedefimi çevirmek gerekti. Bir sene master yaptım. London College of Music diye geçiyor benim master yaptığım okul. Oradan birincilikle mezun oldum. Sonra doktora yapmak istediğimi söyledim film müziği besteciliğinde. Benim üniversitem beni tam burslu bir şekilde davet edince yine kendi üniversitemde şu anda hem doktora araştırmacısıyım hem de kendi alanımda üniversite 1. ve 2. sınıflara ders veriyorum. Her müzik türünü bir şekilde hepsini sevmek zorunda değil bir film müziği bestecisi ama hepsi hakkında bir fikri olmak zorunda. Hepsinin nasıl yapıldığını ve sürecini bilmek zorunda. Ben rock dinleyen, rap dinleyen, neler oluyor diye merak eden de bir insandım aynı zamanda. Hepsini bir daha söylüyorum sevmek zorunda değilim ama dinliyorum, merak ediyorum. Dolayısıyla bu film müziği besteciliği için de çok yararlı oldu. Şimdi de çok meyvesini yiyorum açıkçası. Ben çok iyi bir caz dinleyicisi olduğumu düşünmüyorum. Çok keyif aldığımı da düşünmüyorum açıkçası caz dinlerken. 2 önceki uzun metraj filmimde bir caz müziği bestelemem gerekiyordu. Hatta bana spesifik bir brief geldi. 65'ler, 70 başları falan Amerikan caz. Şimdi bende yok öyle bir şey. İşte zaten eğlence burada başlıyor. Ya böyle bir meslek olabilir mi? Bir anda oturup caz dinliyorsunuz. Oh, kahve yapıyorsunuz filan. Öğrenmeye çalışıyorsunuz. Vücudunuza onu yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Günün sonunda yani bir haftanın vesaire sonunda oturdum ve yazdım. Bir daha da dinlemedim. ama meslek bu ve çok eğleniyorum bunu yaparken yani. Çok eğlenceli gerçekten. Londra bir müzisyen için muhteşem bir şehir. Çünkü stüdyolar burada. Orkestraların girdiği stüdyolardan bahsediyorum. Bunlar kolay yapılan şeyler değil biliyorsunuz. Bunlar 200 kişilik orkestranın gireceği bir stüdyo inşa etmek. Bunlar çok büyük fikirler yani. O yüzden her şehir ve her ülke bu şeyi yaratamıyor. Yıllardır Londra'nın çok önemli bir yeri var. Daha Los Angeles yokken Londra varkenden gelen bir şehirden bahsediyoruz. Orkestra imkanları, stüdyo imkanları, film prodüksiyonları Londra tabii ki. Bu şeyi unutmamak lazım. Bu tip mesleklerle uğraşan kişilerin ara ara kendini dürtecek etkinliklere gitmesi lazım. İyi konserler izlemesi lazım. İyi yapımları görmesi, izlemesi lazım, dinlemesi lazım. Yani bu zenginlik de Londra'da tabii çok üst düzey yani. Bir noktada Türkiye'ye dönmek isterim. Türkiye'de film müziği besteciliği ile ilgili hiçbir eğitim yok. Akademik. Dolayısıyla bir gün gerçekten kendimi bu anlamda iyi hissettiğim bir zaman neden olmasın bir konservatuvarda bir film müziği besteciliği bölümü açılmasın ve ben ona hoca olmayayım. Direkt benim ismimle olan sanıyorum 20-25 tane ciddi iş vardır. Bazı projelere dışarıdan müzik desteği veriyorum. Dolayısıyla benim ismimle olmuyor. Aslında orada çok fazla müzik yazıyoruz. Bayağı bir sürüm gibi bir mantığı var onun. Ama hani 20-25 tane net benim adımla
böyle hoşuma giden, gurur duyduğum güzel işler var yani. Buraya geldikten sonra Moria, Jens'ten kısa filmler yaptım. No solo miraban. Un niño con los ojos bien abiertos. Exatlon, şu anda Exatlon yarışması Meksika'da rating birincisi bir yarışma. Onun tema müziklerini besteliyorum. Dolayısıyla televizyon müziği de var. So where did the infected come? İlk yaptığım uzun metrajı Life After Man'in müziği aynı şekilde ödül aldı. En iyi besteci ödülü aldı. Türkiye'de de almıştı daha önce tiyatro müziklerim vesaire. Yani herhalde 1,5 yılda bir böyle güzel bir şey yaptı. İvme sağladık. Bir 5-6 tane en iyi besteci ödülü sahibi olduk. Teşekkür ediyorum. Bu ödüllerin yanı sıra şu anda Horizon isimli bir solo projem vardı. Hans Zimmer'in solo kemancısı Rusanda Panfili ile birlikte bir single, bir solo keman ve orkestra arkada hibrit orkestra eseri. Şu anda Grammy'ye de girdi ilk oylama aşamasında. Çok küçüklük hayalim. Hans Zimmer'in müzikleriyle büyüdüğüm için ve bir gün onunla çalışmak, onun olduğu bir işte olmak gibi bir hayalim vardı. Londra'ya gelmemdeki sebeplerden elbette ki bu da ona dahildir. Kendisinin Los Angeles'ta Bleeding Fingers diye bir şirketi var. Belgesel müziği yapan, televizyon dizi müziği yapan, daha o konulara şey yapan bir bestecilik grubundan bahsediyoruz. Tüm dünyada yine herhalde 10 civarı, 10-12 freelance bestecisi var. Onlardan biri de ben oldum. 1,5 sene önce galiba ya da 2 sene önce. Çok önemli bir şeydir benim için tabii ki. Bize Hans Zimmer'e gelen projelerin bazıları bizlere dağıtılıyor veya biz bir prodüksiyon müziği ayrıca besteliyoruz. Böyle bir ekibiz. Çok mutluyum tabii onlarla çalıştığım için. Sosyal medyada bir etkileşimimiz oldu karşılıklı falan ama şahsen tanışmadık henüz. Benim hayalim, benim Dune 2 bittiğinde hissettiğim hissi benim yazdığım müzikle başkalarının hissetmesi. Öncelikle hayalim bu. İçime çok sinen, özel ve iyi projelere müzik yazmak istiyorum. Bu projeler beni bir gün bir kırmızı halıya, bir ödüle, herhangi bir şeye layık görürse de güzel bir takım elbise almayı hayal ediyorum tabii ki. Evet. Ama bir hani Oscar kazanmak istiyorum gibi bir hayal üzerinden çıkmıyorum yola. Olmayı istediğim anlar, lokasyonlar. Ama oralar zaten muhtemelen kırmızı halıya götüren yollardan bahsediyoruz. İkisi birbiriyle bağlantılıdır yani.